Evet, geldik fasulyenin faydalarına. Şimdi abiler, şurada, pardon, e, şu klasörleri kapatıyorum ben. Tamam, şu SRC'nin altında komponent oluşturuyorum. Şimdi bunu oluşturma sebebim, şimdi burada ekranlarda önce burada yapabiliriz belki. İşte atıyorum, şu login screen'de işte text gelecek, buton gelecek, text input gelecek. Ama biz tabii bunları bir komponente çevirmemiz lazım ki her yere tek tek yazmaya uğraşmayalım. Ve bir standartımız olsun. Yani bir text input'u bir standartize edelim. Uygulamanın her yerinde o şekilde gelsin. Tek bir komutla birkaç satırda çözebilelim işimizi. Şimdi Components klasörünü oluşturdum. New folder diyorum. Common yazıyorum buraya da. Yani bu common ne yaptım? Hani herkesin kullanabileceği ortak. Sen Hüseyin de diyebilirsin, fark etmez. Şimdi burada ben bunları tek tek yazmaya başlayacağım. Bazı komponentleri. İsimlerini ben başına app diyorum. Container için app container tsx dedim. Hani container kullanacağım yerlerde. Şahsen container'ı her yerde kullanıyoruz hemen hemen. Ee, Siz istediğiniz ismi verebilirsiniz dediğim gibi. Ben bunları daha önceden hep yapmıştım. Standart kullandığım, sürekli kullandığım şeyler bunlar. Ama burada sizinle beraber tekrar baştan yazacağız. Öncelikle başlayalım. Şimdi export bir tane interface veriyorum. Al, al children. Anlatacağım şimdi muhabbeti size. Değil tabii ki de. Şöyle bir kapatayım. Şimdi ben buraya bazı şeyler gireceğim. İşte app container props. Ben bunu çağırdığım yerde benden ne istiyor görebileyim diye. TypeScript bana burada bu konuda yardımcı olacak. Hani o benden istediklerini vereceğim ki vermezsem program beni uyarsın bir hatayla karşılaşmayayım. Şimdi bu bir children'ı var. Bu container içinde children'lar taşıyor. Children neydi abi? Şuydu. Mesela component diyorum. Tamam mı? Şu komponent arasında ne yazarsan yaz o children'dır. View yazabilirsin. İşte efendime söyleyeyim text yazabilirsin. Bunlara children deniyor. Ondan sonra çünkü bizden children isteyecek. Children'ı vereceğiz sonrasında. Scrollable diyelim. Boolean, scrollable yani bu kaydırılabilir mi olur, kaydırılamaz mı? Buna göre kaydırılabilirse diyeceğiz. Scroll view return et. Kaydırılamazsa normal view return et diyeceğiz, geçeceğiz. Style. Bir style isteyeceğiz. Buna da view style diyorum. React Native'in view style şey arayüzü. Bu nedir kardeşim? Senin normal şartlarda bir view'un içinde style deyip içinde marjinleri falan veriyorsun ya işte onların arayüzü. Olay bu. Aynı şekilde content style. Çünkü bir scroll view'sa içindeki content için style vermemiz lazım. Bu arada children ayrıca bunları nullable yapalım ki istemek zorunda olmayalım. Hızlıca çağırabilsin yoksa anlamı yok. Sonra padding diyebiliriz. Şöyle yapalım. Buna da bir kendimiz select yani şey yapalım. Text isteyelim bu arkadaştan. O da nasıl abi? Bak kendi zaten çıktı. Ona göre birazdan bir fonksiyon yazarız. Aynı şekilde devam eder. Generate yapalım bir tane. Ona göre ortal mı değil mi diye belirtiriz. Bir de scroll view için keyboard should persist tabs. Bu nedir abi? Always never handled. Şimdi o scroll view'un içerisinde herhangi bir yerde text input'a bastım, klavye açtım. Tamam mı? Klavye açıkken klavyede yazacağını yazdım. Klavye olmayan bir yere bastım. Scroll view'un klavyesiz bölgesine bastım. Şimdi bastığın yerde bir tane buton var. Sen oraya bastığın anda butona basılmış sayılsın mı sayılmasın mı diye soruyor sana. Burada always nedir abi? Evet, butona basılacak. Aynı zamanda klavye kapanmayacak. Tam olarak öyle hatırlıyorum sanırım. Never derse evet kardeşim orada buton varsa butona basılmasın ama klavye kapansın. Handled'da e, basılsın da klavye kapansın. Hem basılsın hem klavye kapansın.
Ya da buton yoksa orada boş bir yerse klavye kapansın demek. Mevzu bahis bu. Evet abi. Devam ediyorum. Şimdi const app container app çıktı. Bu ne demek şimdi? App container bizim ismimiz. Bu, komponentin ismi. React FC'yi zaten biliyorsunuz. React'ın function component. Ve bu app container property'lerini taşır. Demişiz. Gelen children'ı alıyoruz. Scrollable default'a false gelsin. Style'ını aldık. Content style. Padding none yaparız şimdi onu. Şimdi background color da alsın. Yazacağız onları. Bu kadar. Şöyle de yapıyorum şuna. Şimdi abi. Tamam. Burada bir void muhabbeti yapıyor. Düzelteceğiz şimdi onu. Şimdi üstad. Buna çekilir misin? Evet şimdi abi. Bir şey de yapmaya gerek yok. Burada transparan yerine bir renk verebiliriz. Buraya tema geliyor mu onu bilmiyorum. Yani temayı çağırmalı mıyım? Çağırabiliyor mu? Hiç bilmiyorum. Çünkü burada hook dışı bir şey bu. Deneyeceğiz. Neyse şimdilik transparan kalsın. Şimdi abi bunları yaptık. Pardon. Bunları yaptık. Geldik abi buraya. Şöyle bir şey yapalım. Karışma bana. Şimdi bir tane padding style için demiştim ya fonksiyon yazacağız. Ha, o kadar alışmış ki bana. Benim için sağ olsun yazıyor. Şimdi buraya da yazalım. Diyelim ki abi const container style diyelim. Diyelim ki flex. Bunu da yapabiliyoruz mu? Şöyle yapacağız. Bir diyelim. Background color, gelen background color'ı alacağız. Ayrıca bu tabii ki de böyle değil. Şöyle olacak. Şunu şöyle, pardon. Şöyle bir şey olacak. Şunun dışında da gelen style alacağız. Bu kadar. Şimdi abi const diyorum. Inner content style diyorum. Tamam mı? Buna da diyorum ki get padding style. Bir de gelen content style. Gelsin dedik. Hata nedir? Ha, bunu halledeceğiz şimdi. Şimdi eğer ki scrollable şu view'u kaldırıyorum buradan. Direkt dışında scrollable olsun. Bence ben öyle düşünüyorum. Tabii scroll view'u import edelim. Geldik. React Native'den aldık. Şimdi buraya style dedim. Container style doğru. Content container style demiş. Tamam mı? Buna şöyle bir şey yapacağım. Şunu şimdilik sileceğim. Bir dizi diyorum. Tamam mı? Centeretse. Yani adam demişse merkezle. Bunu kardeşim demişse eğer. Buna da diyorum ki ben. Min height diye bir şey var. %100 veya siz screen height'ı da alabilirsiniz Dimensions'tan. Yani dikey olarak scroll view'un içini kaplasın dikeyde ama kendi şeyini de ortalasın içeriye doğru. Lakin pardon değilse flex scroll 1 olsun. Flex scroll 1 nedir? Content'i oraya kaplayabileceği tüm yüzeyi kaplasın anlamında. Bir de yanına da inner content style'ı veriyorum. Burada soru işareti değil tabii ki de. İki nokta üst üste olacak. Keyboard should persist tavsiye da verdik.
Aynı zamanda da show vertikal scroll indikatör, yani sağdaki kaydırma çubuğunu göstermeye de ve içine de evlaklarını verdim. Bitti gitti. Bundan sonra gelelim, eğer şey değilse e, öneriyi kapatalım, beraber yazalım. Scroll view değilse, yani scrollable değilse olacak olana. Diyorum ki kardeşim, ne oldu? Bakalım. Ay, view'un content control style olmaz. Saçmalama. View import ettim. Şuraya bir önce bir temizleyelim. Burası tabii ki de şey halinde. Evet, merkezliyse böyle. Şöyle yapıyorum. Merkezliyse bu şekilde flex 1, justify content center, align item center, inner content style olsun. Evet, bizim buradaki container'ımız hazır. Şunu şöyle pretier'la toparlıyorum. Alt shift F. Container'ımız hazır. Hayırlı uğurlu olsun. Bir sonrakinde de devam edelim. Buton yapalım, text yapalım, text input yapalım, geçelim. Ve artık hemen, ondan zaten en zahmetli kısımlar buralar. Bundan sonrası artık gideceğiz. Bir sayfada form lazım. Çat 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 text inputları çağıracağız. İşte takvim bulacağız beraber. Falan filan, ne lazımsa işte halledeceğiz. Hadi, hadi.